Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugünkü konumuz ana arı kutularını arılandırmak. Evet, elimde bölmelerden artan 10 adet ana arıyı yüksük şeklinde değil de bigurilerle ana arı kutularımıza vereceğim. Yüksükle vermek her zaman daha iyi, fakat bazen evdeki hesap çarşıdakine uymadığı için bu zaman arıcıların koşma zamanı baldı, bölmedi, arı taşımaktı, yok transfer yapmaktı derken zaman geçiyor ve insan yetişemiyor. Ki de böylesi daha iyi oldu. En azından işlerim biraz rahatlayınca bu videoyu da çekmek için fırsat buldum. Ve videoyu hazırlayarak sizlerle paylaşıyorum. Bir gün önceden havalandırması güzel olan bir kovanın içine genç nüfuslu arıları aldım. Bir gece beklettikten sonra diğer arılıktan onları bu arılığıma taşıdım. Şimdi ana arılık kutularını arılandırmadan önce 2 gün önce bigurilere nasıl doldurmuşum bir bakalım. Evet, ana arı yüksüklerimiz. Bunlardan yaklaşık 10 adet arttı. Ben de bunları bigurilere aldım. Evet, bigurilleri alırken içine 3-4 tane işçi arı atıp direkt geçirdim. Daha önceden bigudinin içine kekini de koymuştum. Neyse ki boş ana arı kutularım vardı ve bu şekilde değerlendirdim. Bu arada videolarımı beğenip izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Evet, şimdi kutularımıza geçebiliriz. Kutularımızı tezgahın üzerine dizdim. Şimdi bunları arılandırıp farklı farklı yerlere taşıyacağım. Daha önceden her kutuya kekini ayarlamıştım. Yani keklerini dağıtmıştım. Şimdi de bigurilerin içindeki ana arılarımızı şöyle kahve tepsisinde ikram olarak arılar gelmeden bir güzel bırakalım. Yarın sabah da bunları salarım. Bunları bala batırarak da direkt de ana arı kutusunun içine verebilirdim. Fakat en ufak bir tane ana kaybına bile tahammülüm yok. O yüzden bu yöntem garanti olduğu için bu yöntemle yaptım. Garantiye oynamak her zaman iyidir. Şimdi bigurillerle ana arılarımızı dağıttıktan sonra işin arılandırma bölümüne geçelim. Öncelikle arkadaşlar kovanın içindeki bir gece öncesinden, yani dün ayarladığım arılarımızı fısfısla ıslatarak hem sakinleşmesini hem de uçmamalarını sağlıyoruz ve işe koyuluyoruz. Evet. İşin bu kısmında arıcılıkla karışık aşçılık gibi mix bir olay var. Bazı kutularıma 2 kepçe, bazılarına da 1 kepçe atıyorum. Bunun nedeni tezgahta kalacak olan kutulara biraz daha az girse de olur. Yani iki tane kutuyu burada bırakacağım ve bu dışarıda uçuşan arılar nasılsa ona girecek. Ve düzen sağlanmış olacak. Tabi bunları yakın yakına bırakırsam kutuların birbirine toplanma ihtimali var.
Bunun için aslında 4 farklı kovandan arı topladım. Yani tek kovandan almadım. Ama yine önlem olarak buna rağmen ben kutuları ayrı ayrı yerlere şöyle bir işte 2 tanesini 3 tanesini 2 tanesini buraya bırakırsam 2 tanesini 20 metre aralığın ötesine, diğer ikisini 20 metre ötesine, o şekilde eşit bir şekilde paylaştırarak bu işi noktalayacağız. Tabi bazen insanın elinin kantarı da kaçabiliyor. Koyduğumuz yemeğin bir kısmını tencereden geri alıp diğer tabaklarımıza atalım. Daha önceden tuzunu, yağını, biberini katmıştık. Sanırım bu yemek güzel bir şekilde pişti. Artık bunların hayırlısıyla çiftleşme uçuşundan dönmelerini ve yumurtlamalarını bekleyeceğiz. İnşallah hiçbir anamın başına bir kaza gelmeden dönerler, çiftleşmiş olurlar. Yumurtalar da düzgünse şimdiden elimde 10 adet yedek ana arı kutum olmuş olur. Artık ikinci postada da artan bölmelerimden artacak olan olursa onları da kutuya alarak bir yerde ilerisi için bir garanti olmuş olacak. Bu çok iyi bir şey. Bence her arıcı işte arılığında örnek 100 arısı varsa en azından bir 50 tane ana arı kutusu yapması gerek. Yaşı gelmiş ana arıları bal sağımı bittikten sonra değiştirmek sonraki sezon için çok iyi. Çünkü bilindiği gibi ana arılar birinci yıl değil de ikinci yıl daha yüksek performans sağlarlar. O yüzden rahmetli Muhsin Doğaroğlu hocamızın bizlere öğrettiği gibi 2 yaz 1 kış geçirmeli ana arılarımız. Mutlaka genç analarla sezona girip her zaman genç ana arılarla çalışmalıyız. Evet, burada videomu sonlandırırken izlediğiniz için, beğenileriniz için ve değerli yorumlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabi bazı sorular da var. En kısa zamanda bunların üzerinde de video çekip paylaşacağım inşallah. Şimdilik hoşça kalın, arılarla kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.